Retro Kafasından herkese merhabalar. Mini projem videonun başında izlediğiniz gibi. Muhtemelen ilk etapta diyeceksiniz ki kardeşim olay yine bunun. McDonald's'ın 3 TL'ye verdiği parmak kadar oyuncağın içinde de aynısından var. Yani daha küçüğünü yapabilmek değil. Hadi Voltran'ı oluşturalım ve Gabra'dan kurtulalım. Sistemler çalışmıyor. Voltran'ı oluşturun. Ses kalitesi daha iyi olsun deseniz o da değil, evet. Voltron'da kullanılan ses çok berrak bu arada. Hani koskoca adamsın, oyun mu oynuyorsun da diyebilirsiniz ki dendi de aslında. Olayı hobi olması aslında. İnsanın kafasına koyduğu bir şeyi oturup yapması, yapabilmesi, olay sadece bu. Hadi demonte edip bir bakalım nasıl bir şeymiş. Bu Zamazingo'yu bit pazarından almıştım daha önce. Aslında bu bir duvar lambası. 2 adet pille çalışıyor normalde. Arka kapağını bir açalım bakalım. Bu devrede 5 volt ile beslenebilsin diye buraya 220 ohm bir direnç bağladım. Ve şu kabloları ekledim. Bu ana devremizde çalınacak ses üretmekle görevde. Bu üstündeki modül bir R2R dijitalden analoğa dönüştürücü yani DAC. Bu 8 bitlik DAC üstünde 100 ohm ve 200 ohmluk dirençlerden faydalandım. Test etmek için de breadboard üzerinde şöyle bir düzenekten faydalandım. Bu regülatör burada böyle antin sallanıyor ki kabloları yakma gibi bir durumu da oldu devrenin çalışma esnasında. Bunu aslında metal bir yere sabitlemek lazım. Asıl düşüncem bütün parçaların lambanın içinde yer alması yönündeydi ama 3D printer ile PCB yöntemi ve esas olarak da kullandığım yöntemden dolayı bunun mümkün olmadığını görmem çok fazla zaman almadı. Bu gördüğünüz 3D printer ile sesi üreten bu kısım için aldığım bir deneme çıktısı. Gördüğünüz gibi hatlar birbirine girmiş. Hatlar arası açıklığı arttırsan ayrı bir dert, hatları incelsen ayrı bir dert. Bu yüzden sağ olsun Özay Turay arkadaşımın bana hediye ettiği şu breadboard PCB'lerden birini kullandım bu iş için. Bu kısım yakınlık, proximity sensör kısmı. Bunu PCB olarak gerçekleştirdim. Breadboard üstündeki hali de burada. Tonla örneği var infrared ile yapılan yakınlık sensörüne dair devrelerin. Ama genelde yapanlar led yakmanın ötesine pek geçmemişler. Led yakmanın ötesinde de zaten sıkıntılar başlıyor. Şöyle ki ben devremde elimde fototransistör ya fotodiyot olmadığı için alıcı olarak da yine infrared led kullandım. Röle yerine kullandığım mekanizmayı sürebilmek için de Darlington olarak yapılandırdığım 2 transistör var. Elimde röle olmadığı için de linki yukarıda çıkan videoda telesekreterli telefondan söktüğüm elektromıknatıs ve reed röleyi kombinledim. Yani evde ekmek yokken hamur yoğurup kendin ekmek yapmak gibi değişik bir haz verdi bu kısım ama komple bu devrenin de şu an aslında sorunları var. Darlington kombinasyonundaki transistörlerin ortak kolektör bacağındaki direnç mesela aşırı ısınıyor. Ses departmanında prototip aşamasında TDA 7052A ile yaptığım mini amfi ve şu hoparlörü kullanmıştım. Az önce demonte ettiğim ise şu hazır uyduruk USB ile çalışan amfi ve speaker. Bunlar da bu arada benim az kahrımı çekmedi. Ve gelelim olayın beynine. DAC kısmından bahsetmişim zaten. Bu da olayın esas aktörü. Dijitize olan sesi saklandığı yerden çalan kısım. Tasarım açısından bakarsak biraz old school olmasını isteyerek mikro işlemci, mikro kontrolcü kullanmadan bir şeyler yapmak istedim. Devre basit. 1 MHz bir osilatör. Buradan gelen saat sinyalini bölerek çalınacak örnekleme frekansına getirecek 2 tane birbirine bağlanmış sayıcı ve nihayetinde de örneklenmiş datayı barındıran bir EEPROM çipi bu sayıcı ile adreslenerek databası üzerinde oluşan örnekleri DAC'ımız yardımıyla analog bir sinyale çeviriyor. Devamında az önce gösterdiğim ses amfimiz ve hoparlörümüz devreye giriyor. Ses çalan kısmı röle gibi kullanmayı düşündüğüm bir 555 ile epey bir zaman önce tasarlamıştım aslında. 555'i devreden çıkardıktan sonra devreyi ilk kurduğumda ilk hatasını da fark ettim. Şöyle çalışıyordu.
Aynen, tam da tahmin ettiğiniz gibi ses olması gerekenden daha hızlı çalınıyor. Böyle olduğu için parçadaki vokaller de anlaşılmıyor. Yaptığım hata şuymuş. Sayıcının saymakta kullanılan ilk çıktısı uyguladığım 1 MHz saat sinyalini 500 kHz'e, ikincisi 250 kHz'e, üçüncüsü 125 kHz'e, dördüncüsü 62,5, beşincisi 31,25 ve altıncısı 15,625'e ve nihayetinde de yedincisi üstünden 7,8 küsür kHz'e düşürüp EPROM'u da bununla sürerek bu frekansta örneklenmiş müzik kullanmayı hesaplamıştım. Bu devreyi de ilk tasarladığımda aslında niyetim 128 kilobaytlık bir EPROM değil, 32 kilobaytlık bir 27-256 kullanmaktı. Yani aşağı yukarı 4 saniyelik bir ses çalmaydı amacım. Ancak, ancak sayıcıyı frekans bölmede kullandığım gibi EPROM adreslemede de kullanıyorum. Bir işlemciye saat çevrim sinyali üretiyor olsaydım mantığım aslında doğruydu. Ancak bir çevrim sinyalinin iki durumu var. Düşük ve yüksek. Daha en basitinden baktığımızda sayıcının ilk hattı çevrim sinyalini 500 kHz'e düşürüyor. Ama aslında 1 MHz'lik bir sıfır olduğu, 1 MHz'lik de 1 olduğu kısım var. Yani sadece bununla adresleme yapsak bile tam bir çevrimde iki değişik adrese ulaşıyoruz. Özetle ben bu devrede 1 saniyede EPROM'dan yaklaşık 15 kHz yani 15.625 örnek okuyormuşum. EPROM'u bu bilgiyle 15 kHz örneklenmiş bir sesle doldurduğumda sonuç şu oldu. ...128 kilobayta 8 saniyeden biraz fazla 15,625 kHz örneklenmiş ses çalıyoruz. Bitti mi? Bitmedi. Şaka bitti. Neyse, bu devreye dair bir sonraki amacım belki de yine mikrokontrolcü kullanmadan ancak gerek PCB anlamında gerekse de parçaların bacak adedi anlamında daha küçük bir alanda bu işi yapabilir miyim? İlk aklıma gelen seri bir EEPROM ile ki 8 bacaklı yüksek kapasiteli EEPROM'lar mevcut. DAC yerine PWM çıktısı ile ses çalmak olabilir. Hani McDonald's oyuncaklarındaki ASIC seviyesine inmek pek tabii mümkün değil. Ancak devamında amacım bunu minyatürize edebildiğim kadar edebilmek ve böyle etkileşildiğinde değişik şekillerde sesle karşılık veren basit şeyler yapmak. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.